Merhaba sevgili balıklar, yükselen balıklar nasılsınız? Umarım her şey yolunda gidiyordur. Evet artık güneş tutulmasının etkilerine girdik sevgili balıklar ve sizler de tabii ki ayın ikinci yarısında balıkta ay tutulmamız var. Sizin burcunuzda olacak. Oldukça fazla etkilenen bir kuşakta olacaksınız sevgili balıklar. Evet sistem değişiyor. Sistem değişmeye başladı. Aslan ve Kova aksındayız. Artık Aslan ve Kova aksında karmik ve kadersel olarak yeni kadersel döngülerin başladığı, yeni sınavlarımızın, yeni testlerimizin kapısının açıldığı bir yerdeyiz ve 2,5 yıl sürecek bu. Aslında bu güneş tutulmasının etkisi 1,5 yıl ve aksların yer değişimi 2,5 yıla kadar sirayet ediyor. Ve bizi önemli seçimler, önemli tercihler, önemli karşılaşmalarla yeni konulara hazırlıyor sevgili balıklar. Ve sizler için tabii ki Ağustos ayı ay balıkta giriyoruz ve ay tutulması balıkta kapatıyor olacağız. O yüzden bu ay sizler çok etkinsiniz. Duygusal, sezgisel, empati yönleriniz çok kuvvetli çalışıyor olacak. Ayın başında tüm ay boyunca derinliğinizi artırıyor sevgili balıklar. Evet 12 Ağustos 11 Ağustos'ta Mars Yengeç burcuna geçecek. Önemli çünkü su burcunda bir hareketi olacak Mars'ın. Mars biliyorsunuz tercihler ve hareketimizi yönlendiriyor. Ve tabii ki 12 Ağustos'ta şuraya koymuş olduğum Aslan'da büyük bir Aslan sterliumu oluşmaya başlıyor. Bütün gezegenlerimiz Güneş, Ay, Jüpiter, Aslan yeni ayı ve Güneş tutulması. Tam 6. evinizde gerçekleşecek. Sizin için bu ay 6-12'de çalışacak. Değişen rutinler ve sağlıkta, hayatta yeni bir döneme merhaba dediğiniz bir ay olacak sevgili balıklar. Evet, öncelikle bu güneş tutulmasının 6. evinizde yapmış olduğu büyük stelyumdan bahsedelim. Genel etkiler olarak tabii ki yaşamınızdaki rutinleri değiştiriyor. Hemen karşı evinde Kova'da bir Plütonumuz var. 12. evde hareket ediyor ve Kuzey Ay düğümü de orada olacak. Sizler aslında geçirmiş Temmuz ayından itibaren bu etkilere girdiniz. Bu özellikle aile, ev yaşantısı, parasal konular ve geçmiş korku ve endişeleriniz üzerinde büyük hareketler gerçekleştirdi ve şimdi güneş tutulmasıyla artık yeni ayda bir şeyleri başlatacak. Ve bu başlattığı şey değişen rutinleriniz, günlük yaşamınız, yeni kararlar, çalışma arkadaşlarınız, ev rutinlerinizde bir takım konular bunlar değiştirmeye başlayacak. Ve sizin için kuvvetli bir şekilde çalışıyor olacak sevgili balıklar. Gündemleriniz artıyor, iş yoğunluğunuz artıyor, hareket mekanizmanız artıyor. Öte yandan tabii ki geçmişte yaşamış olduğunuz durumlar özellikle Plüton'un kovadaki etkisiyle kolektif alanda dediğimiz duygusal anlamda pek çok şeyi adeta filtreliyorsunuz sanki balıklar. Etrafta olan olaylar, siyasi, ekonomik durumlar bu ay zaten Aslan Burcu biliyorsunuz ünlü yöneticileri, sanatçıları, ekonomik durumu çok etkileyen bir aydayız ve siz de burada tabii ki bu etkileri empat olarak, duygusal olarak çok fazla yaşamınızda hissettiğiniz bir noktada olacak. İşte bu geçmiş korkular, bunların üzerine gitmek bir kere cesaretle ilgili, cesaretle, çalışmalarla, günlük yaşamda cesaretinizi göstererek zorlukları yenme ivmeniz yüksek olacak. Bedenen kuvvetli olacaksınız. Ancak tabii ki bedene genel anlamda çok yüklenmemek gereken de bir aya işaret ediyor. Özellikle tabii ki bunu bahsedeceğim sağlık konularında. Ama uzun vadede bakacak olursak 1,5 yıla yayılan yaşamınızın verimini arttırmak, rutinlerinizi, günlük meşgalelerinizle ilgili bir takım başlangıçlar, yeni kararlar aldığınızı görüyoruz ve tabii ki bu da 1,5 yıl önce 2026'nın son 4 ayına ve 2027'nin ilk 4 ayına oldukça etki edecek. Ve ayın sonu yani 28 Ağustos'ta da balık ay tutulması sizin burcunuzda gerçekleşecek dolunay ve birinci evinizde gerçekleşiyor. Duygusal olarak arınma, şifalanma, empatinizin çok arttığı, titreşimlerinizin çok yükseldiği ve bir döngüyü kapattığınız bir sürece işaret ediyor. Evet artık biliyorsunuz balık başak aksındaydı, sizin burcunuzdaydı. Bir dönem tamamen kapandığını işaret eden bir süreçte olacağız ayın hemen sonunda. Evet ilişkilere bakalım. Ay başında ilişkiler çok fazla yoğun.
Evet, ön planı burada özellikle nazik yapınız, duygusal yapınız, gizemli, mistik taraflarınız ay başında çok ön plana çıkıyor. Sistemde yapmış olduğunuz işlerle, arkadaş ortamlarıyla, aile ve ilişkilerde oldukça etkin çalışacak. Yine sağlık konularınızı burada düzenlemek, yeni bir alan açmak, sürüncemede kalmış birçok ilişkisel konuları tamamlamak, burada yarım kalmış detayları görmek, bunlarla ilgili Aslan Stelyumu burada çok kuvvetli bir şekilde çalışıyor olacak. Evet, güzel, şu anlamda güzel. Jüpiter ve Merkür'ün burada size pek çok konuyu, işi dahil olmanızı sağlayacak. Bazı konularda liderlik, hizmet ve hizmet alma noktasında burada liderlik etmenizi sağlarken öte yandan Plüton'la karşıtlığı 12. evde sistemin zorluklarını, sistemin size dayattığı sistemleri, noktaları, blokajları, krizleri bunları görerek yeniden yapılandırma sürecine aldığınız bir süreç. Evet, bu ne demek? Bu mesela normal yaşantınız içerisinde bir iş yapıyorsunuzdur, evinizle ilgili bir şeyleri düzenlemek istiyorsunuzdur, ev ve iş ortamlarınızda bir takım değişiklikler arzuluyorsunuzdur. Bunları yaparken öte yandan sistemin sizler için çizmiş olduğu sınırları görmenizi, yönetmenizi sağlayacak bir yerde olacağınızı gösteriyor. Yine sağlık konuları da oldukça aktif. 6. ev dediğimiz aslan, kalp sağlığı, işte panik, atak, stres, bunlara dikkat etmeniz gereken bir sürece işaret ediyor sevgili balıklar. Evet, ilişkilerde demiştik, yeni insanlar, yeni konular, yeni ortamlar, farklı yerlerde bulunmalar, bunlar çok aktif olacak ve 28 Ağustos'ta balıktaki ay tutulmasıyla ilişkilerde devrimsel yeni duygularla tavır sergileyebileceğinizi gösteriyor. Burada bazı seçimleriniz ön plana geliyor sevgili balıklar. Yine tabii ki bireysel tercihler ve ortak paylaşımlarla ilgili krizler, bunları yönetmekle ilgili etkin çalışacak. Evet, burada tabii ki manipülatif konular, işte baskın kişiler, ego savaşları, bunlarla ilgili bu kişileri fark edeceğiniz, buradaki istek ve niyetlerinizi gözlemleyeceğiniz ve duygusal olarak tabii ki bu ay tutulmasında Uranüs çok etkin. Burada yeni bir duygusal geçiş yapıyorsunuz. Yeni değer kavramları. Tabii ki kendinizi güvenceye almak, duygularınızı güvenceye almak çok etkin olacak ay sonunda. Ev değişikliği, yer değişikliği, evinizden farklı bir yere geçmek, evinizin içindeki bireylerin gündemleri, bunları düzenlemek, bunlar çok aktif olacak. Bu dönemde karşınızdaki kişilerle kurduğunuz bağlar ve size kattığı değerler, bunlar çok ön plana geliyor. Tabii ki Kova burcu kuzey ay düğümüyle ilerliyor. Yani ortak paylaşım içinde olmak. Evet, bir şeyler istiyorum, arzuluyorum ama bu kime hizmet ediyor? Neye hizmet ediyor? Sadece kendime, sadece kendi tercihlerime mi aslan? Yoksa kolektif anlamda pratik bir şekilde sisteme fayda sağlayacak bir şeye yardımcı mı oluyorum gibi ve kendi hayatınıza da tabii ki etki edecek noktalarda olacak. İkili ilişkilerle ilgili devrim yaratacak noktalarda. Ve burada tabii ki bu ilişkisel dinamikler 1,5 yıl içinde de yankıları sürüyor olacak. Sizler için 6-12 demiştik. Bilinç altındaki korkular, endişeler, aileyi bir arada tutmalar, faydalı bir insan olma bilinci, bunlarla ilgili çok derin sorgular, sualler soracağınız ve yapılandıracağınız bir ay. O yüzden bu ay çok önemli. İlişkilerde niyetinizi, kararlı, motivasyonunuzu yüksek, cesaretinizin kuvvetli olduğu bir dönem ama aynı zamanda bilinçaltınızdaki o yalnızlık, korkusuzluk, işte korkular, başarısızlık, bunlarla ilgili de bazı sınavları aslında siz içsel olarak tamamlayacağınızı görüyoruz. Size gelen aslında güneş tutulmasının etkisi duygusal, bilinçaltı ve sezgisel boyutta farklı bir takım blokajları yenmeye başladığınız bir sürece işaret ediyor. Peki para konuları. Evet, genel anlamda baktığımız zaman ayın başında veriminiz yüksek sevgili balıklar. Çalışacaksınız, çabalıyorsunuz, bir şeyleri düzene sokmaya çalışıyorsunuz ve burada veriminiz daha yüksek ay başında. Ancak burada tabii ki Mars'ın yengeçte oluşu ve 5. evde oluşu, işte bazı yatırımlar, zevk unsurları, keyif harcamaları, işte spor, aktiviteler, bunlarla ilgili dikkatli olmanızda fayda var. Ve 17 Ağustos'ta tabii ki Mars'la Neptün'ün önemli bir karelenmesi olacak. Beden sağlığınızla ilgili motivasyon düşüklüğü, işte geçmiş kronik rahatsızlıklar, yorgunluklar, bunlar işte özellikle ay sonuna doğru ilaç alımları, hormonal dengesizlikler, ödemler, şişlikler yaratabilirim der. Evet, paradan bahsediyorduk. Parada
Özellikle kıtlık bilincine çok dikkat edin. Evet, paranızı kazanacaksınız, çalışıyorsunuz. Aslında parayla ilgili o bilinçaltınızdaki kıtlık, işte para gelmiyor, parayı neden elde edemiyorum. Bunlara, bu blokajlara ışık tutacak. Yani para aslında siz alıyor olacaksınız. Ve 15 Ağustos, aslında 15-16 Ağustos burada çalışmalarınızdan güzel dönüşler alabileceğiniz bir süreci işaret ediyor. Değerlendirebilirsiniz. Ancak burada bilinçaltındaki o korkular, demiştik ya, başarısızlık döngüsü, burayı yıktığınız, duygusal olarak korkmadan cesaretle üzerine gittiğiniz bir başlangıç, bir karar aşaması olacak ayın sonuna doğru. Ve 28'inde gerçekleşecek. Tabii ki bu 6 aya kadar en başta sirayet edecek parasal konularda güzel bir takım daha verimli kararlar alacaksınız. Çünkü ayın ikinci yarısı Güneş 23 Ağustos'ta Başak'a geçmesiyle aslında ikili ilişkilerde yeni anlaşmalara, yeni düşüncelere, yeni sistemlere daha mantıklı, daha analitik, daha görebileceğimiz bir noktada olacağımızı gösteriyor. Sevgili balıklar, para konuları bu anlamda öz değerinizi yükseltmek, kendinizi değerle para kazanmaya, aldığınız parayı yükseltmeye, değerli görmek çok daha etkin çalışıyor. Ve sağlık konularına bakalım. Ayın başında demiştik ya, Aslan Sterlium 6. evinizde çok kuvvetli çalışıyor. Kalp demek, kalp çarpıntısı demek, panik atak demek. Bunlara çok dikkat. Sistemde büyük değişiklikler bekliyoruz. Büyük ekonomik durumlar ve bunlarla ilgili konuları bekliyoruz. Tabii ki büyük sistemler, dünya sistemleri ve önemli tabii ki liderleri sembolize ettiği için aslanlar, krallar, ünlüler, işte yönetici kişiler, bunlarla ilgili önemli gündemlerin ortaya çıkacağını gösteriyor. Tabii bu sağlık konusunda da kalp demiştik, kalp sağlığı, ritim bozukluğu, çok pardon, bunlara işaret ediyoruz. Çünkü hemen karşısında da zaten kova var sağlıkta. Özellikle 17 Ağustos civarı demiştik, Mars'ın buradaki motivasyon değişikliğine ve balıktaki tutulmaya doğru giderken bedeni kuvvetlendirmek çok önemli olacak. Yine ayak, ödemler, şişlikler, balığın sembolize etmiş olduğu konular, yine duygusal olarak gerginlikler, duygusal huzursuzluklar, bunları tetikleyebilirim der. Çünkü bu ay tutulması, evet, ayın sonunda Uranüs'te yapacağı etki önemli. Sizin için evinizde, aile yaşamınızda, iç huzurunuzda bir takım değişikliklere, duygusal devrimlere kapı açarken, öte yandan psikolojik olarak oldukça pek çok konuyu filtreleyeceğiniz ve bu da size stres, iç huzursuzluk getirebileceğini gösteriyor. Burada bedeninizi, işte ruhsal sağlığınızı, içsel olarak yaşadığımız olaylardan bireysel olarak kendinize o filtrelemeyi yapmayı lütfen unutmayın. Burada bu anlamda fazlaca etki alıyorsunuz sevgili balıklar. Güzel bir ay diliyorum. İçsel motivasyonunuzun yükseldiği, cesaretle veriminizin arttığı bir ay olsun. 6-12 aksı çalışacak. Bol bol çalışmalar ve verimler sağlayacaksınız. Zorlukları göreceksiniz Plüton'la beraber. Sistem değişiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve sizlere tabii ki bu güzel çalışmalar, güzel paralar, güzel sağlıklar ve huzurlar getirsin diyelim. Evet, bu ayın sonunda bir de olumlama bıraktım. Sizlere şans getirsin. Evet, olumlamamız geliyor. Ruhumun rehberliğine güveniyor. Geçmişi sevgiyle serbest bırakıyorum. İçimdeki derin şifayı fark ediyor. Hayatımdaki yenilenmeyi, değerlerimin yükselişimi tüm kalbimle kabul ediyorum. Ben dengedeyim ve bereketliyim. Sizlere geldi sevgili balıklar. Güzel bir Ağustos olsun. Görüşmek üzere, sevgi ve selamlarımla.